Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep beraber Münih'e geldik. Çok güzel bir gezi olacağını umuyoruz. Size böyle kısa kısa gezdiğimiz yerlerden oluşan güzel bir gezi rehberi hazırlamayı umuyoruz. Şu anda English Garden'dayız. Burası Münih'in en güzel parkı. Çok net bir şekilde ve çok büyük bir park. Bütün parkı sakın gezmeye çalışmayın o yüzden. Şu arkamda bir renk değişimi var. Yavaş yavaş oraya doğru da yürürüz zaten. Sonbahardayız. Hava mis gibi, böyle güneş, yapraklar dökülüyor. O kadar romantik bir ortam var ki buraya geldiğiniz için iyi seçin. Böyle yerimde çok duramıyorum. Enerjim iyi. Hemen gezelim, görelim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Hava çok güzel. Kısmetliyiz. Güneşli. Çok soğuk değil. Yani ben kırmızı montumla geldim ama Zeynep daha böyle ince bir şey giydi. Keyifli olacağını düşünüyoruz. Herkes de dışarı çıkmış. Kalabalık bir gün. Umarım sizi keyifli bir video, vlog ya da gezi rehberi bekliyor olabilir. Hüseyin olur teksten diyelim. Okuyormuş gibi konuştu ama öyle bir şey yok. Söylemek istedim. İşte o kadar, o kadar. Hadi gezelim. Şimdi de Deutsche Museum'a geldik. Artık telaffuzunu nasıl yapmak istiyorsanız o kısmı size bırakıyorum. Çok güzel bir müze. Özellikle de böyle çocuğunuz varsa ilkokul çağlarında falan aşırı eğlenirsiniz muhtemelen. Şöyle bir güzellik söyleyeceğim. İçerisine eğer kapanmasından 1 saat önce giderseniz o zaman ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Ama bir tık koşturmalı oluyor. Eğer hani çocuksuzsanız yeter. Çocukluysanız güzel bir aktivite olacağı için parasını verip girmenizi tavsiye ederiz. Burası çok güzel bir yer. Biz bir önceki geldiğimizde girdiğimiz için tekrar girmeyeceğiz. Ama sizin için görüntüleri ekleyeceğim ben. Buraya da geçerken bir gösterelim dedik. Merkeze çok yakın burası da. İsterseniz yürüyerek, hava güzelse, isterseniz de top taşımayla gelebilirsiniz. Zaten görüyorsunuz bugün hava çok güzel. İşte etkinlikler vesaire de var. Önde bayağı bir kalabalık. O zaman devam edelim. Şu anda Victualian Markt'a geldik. Bir önceki geldiğimizde de bu market kapalıydı. Almanya'nın en büyük sokak pazarlarından birisi diyebiliriz. Bir önceki sefer de kapalıydı. Bu defa da kapalı. Herhalde hiç zaman açık yakalayamayacağız biz bu market diye düşünüyorum. Dün akşam çok az görme şansı bulmuştum. Hakkını yemeyeyim. Ama şunu belirtmeliyim ki pazar günleri kesinlikle kapalı. Ayrıca bu yılbaşı özel etkinlik bu hiçbir şey fark etmez. Pazar günleri ne olursa olsun bu marketi kapatıyorlar. 2 seferdir de pazar günleri geliyoruz. Yarın inşallah bir aksilik çıkmazsa, yarın değil salı günü tekrar bu markete gelmeyi ümit ediyorum. Gelir de açık yakalarsam size de göstereceğim. Ama geliyorsanız pazar günü dışında buraya uğrayın. Kesinlikle uğrayın. Son dakikayı bırakmayın. Biz de şöyle perdelerin arkasından biraz inceleyebiliriz. Neler varmış falan diye. Hatta bir önceki geldiğimde şey söylemiştim. Acaba şu masalarda bir şeyler yiyebilecek miyim demiştim. Hala yiyemedim. Benim için bu marketin standartları, hedefleri bu şekilde ilerliyor. Peki sonbaharda çok güzel değil mi gerçekten? Deutsche Museum'dan beri yürüyoruz. Artık tamamen şehrin merkezine geldik. Yaklaşık bir 20 dakika falan yürüdük herhalde. Şu anda arkamda gördüğünüz bina eski belediye binası. Çok büyük esprisi yok ama benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şu aşağıda gördüğünüz oyuklar mı diyeyim. Şu aslında şu anda yaya yolu olarak kullanılan bisikletlerin park edilmiş olduğu bu yol. Burası eskiden arabaların çok işlek bir şekilde gidip geldiği aslında bir cadde gibi düşünün yani. Arabalar gidip geliyormuş. Daha sonrasında ise işte çok trafik olduğundan vesaire böyle bir sürü sebep vardı. Bu yolu artık kapatmışlar ve şu anda tamamen yaya yolu olarak kullanılıyor. Size el sallıyorlar. Bu eski belediye binası. Konumunu karıştırmayın. Yeni belediye binasının hemencik yanında çünkü. Biz daha önce karıştırıp bir kiliseye girmiştik bu yüzden. O zaman sizi hemen yeni belediye binasına götürüyorum. İşte
yeni belediye binasının eski belediye binasından daha eski göründüğü gerçeğiyle karşınızdayım. Münih'in en ilgi çekici, en güzel, en ikonik noktası zaten burası. Herkesin toplanma meydanı, işte Christmas marketlerin kurulduğu o meydan. Akşamları da güzel oluyor. Özellikle yine 12 civarlarındaydı. Birkaç Avrupa'nın şehrinde yine görebileceğiniz şekilde şurada ikonlar var. O ikonlar işte çalan kuleyle birlikte, saatle birlikte dönüyorlar, hareket ediyorlar. Güzel bir görsel oluşuyor. Daha önce bunlardan izlemediyseniz tavsiye ederim. Biraz daha ilerleyelim. Ortadaki çeşmeden bahsedeceğim. Bulunduğumuz meydan aslında Marienplatz meydanı ve ortada bir Meryem Ana heykeli var. Bu Meryem Ana heykelinden alıyor ismini. Daha öncelerinde işte hayvan pazarı vesaire olarak da kullanılmış buralar. Ama en son hali turistik, en meşhur meydan ve ismini de buradaki Meryem Ana heykelinden alıyor. Meryem Ana heykelinin de önüne geldik şu anda. Gördüğünüz 4 tane melek figürü var ve figürlerin de önünde farklı farklı hayvanlar var. Bunların hepsi farklı bir şey temsil ediyor. İşte yılan var, ejderha var, 2 hayvan daha var. Koruma, güç vesaire gibi bir şeydi. Meryem Ana da şu en yukarıda altın kaplama duruyor. Bu şekilde meydan ismini buradan alıyor. Eğer daha fazla figür görmek istiyorsanız zaten belediye binasına bayağı vakit ayırabilirsiniz. Bu arada bir de belediye binasının içini ziyaret edebiliyorsunuz ama yalnızca turla girilebiliyordu bazı bölgelere özellikle. Yine de Münih'in en güzel mimarisi herhalde tartışmasız burası diyebiliriz değil mi? Yeni belediye binasının karşısındaki kilise, burada bir sürü kilise var. Şimdi size ikonik şey nasıl anlatabilirim yapıyı diye bakıyorum. Şu 2 kilise değil, bunlar güzel ve yapılı. Buradaki eski sıvasıyla kalmış kiliseyi görüyorsunuz. Buranın tepesinde de insanlar var. Kamerada biraz yaklaştırıp göstermeye çalışırız. Oraya çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir tavsiyemiz var. Hava bulutluysa hiç uğraşmayın. Hava açık ve güneşli ise şansınızı deneyebilirsiniz. Ya da bizim gibi çok bassızsınızdır. Hava çok güzeldir. Çıkarsınız bir bakarsanız her yer kapanmış. Hiçbir şey göremezsiniz. Ama şehri genel olarak görebileceğiniz bir yer. Bir de hava açıksa Alpleri de görebiliyormuşsunuz. Bu da ek bilgi olsun. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Münih'teki en büyük, sanırım Almanya'nın birçok yerinde de böyle, en uzun bina bir kilise oluyor. Daha uzun binalar yapılmıyor. O da oraya doğru da gideceğiz. Bir de rejiden haber geldi. Yine hemen yeni belediye binasının önünde çok meşhur bir kafe, çok güzel bir kafe var. Kafe, restoran, Clark Bar. Oranın da manzarası çok güzel. Dışarıdan böyle göründüğüne bakmayın. İçerideki dizayn vesaire de çok güzel. Eğer şanslıysanız cam kenarından bir yer yakalarsanız bu merkezi ve işte yeni belediye binasını çok güzel bir şekilde görüp çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Üstelik bir de yılbaşında geldiyseniz havada karanlıksa böyle yılbaşı renkleri, buralar ışıl ışıl falan aşırı keyifli oluyor. Ve diyorum artık Marienplatz'ı terk ediyorum. Münih'in en güzel kilisesine ya da en ünlü kilisesine geldik şu anda. Frauenkirche'deyiz. Frauenkirche aslında bu 2. Dünya Savaşı'nda Münih yıkılırken çok büyük rol oynamış desek çok yalan olmaz herhalde. Bu kilisenin kulelerini baz alarak, yani aslında onu görerek burayı bombalıyorlarmış. O yüzden de kiliseye çok zarar vermemişler ama zamanla... Referans noktası almışlar. Aynen, çok doğru bir kelime oldu. Referans noktası almışlar. Sonrasında kiliseyi de yıkmışlar herhalde. İşte yangınlar, yıkımlar vesaire, başına bir sürü kaza bela gelmiş ama bugün hala yerinde sapasağlam duruyor ya da yıkılmış, tekrar ayaklanmış diyelim daha doğrusu. Şimdi Frauenkirche'ye doğru gideceğiz. Frauenkirche şehrin en uzun yapısı bu arada. Şehre birçok yerden baktığınızda görebilirsiniz. Burası da çok güzel bir açı, onu görebileceğiniz aslında.
Biraz daha yürüdük ve Tietenkirche'ye geldik. Yani Tietgen Kilisesi'ne. Dışarıdan baktığınızda çok güzel gözüküyor. Özellikle bir de üzerine güneş vurduğu zaman bu sarı rengi çok ilgi çekici. Tietenkirche dışarıdan görmeye değer. Yanına kadar gelin, zaten buraları yürüyeceksiniz ve devam da edeceksiniz. Orada da görmeniz gereken yapılar var. Ama içine girmenize gerek yok. Zaten içine giriş ücretli yani. İçeride hiçbir çekiciliği yokmuş. Biz hiç girmedik. Yine girmeyi düşünmüyoruz. Dediğim gibi dışarıdan görmenize değer. Bu yapıyla ilgili şey söyleyebilirim. Eskiden kuleleri yokmuş aslında. Daha sonra eklemişler. Bunu başka kiliselerde de duyuyoruz. Böyle değişiklikler yapıyorlar. Güzel olmuş dışarıdan. İçine de biraz özenselermiş keşke. Şimdi asıl bu kilisenin önünde gelip yapmanız gereken bir aktivite var. İşin tamamen eğlencesi. Ama bizde işe yaradı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Hemen oraya gidelim. Bakalım bu defa da işe yarayacak mı? Aslanları görüyorsunuz diyecektim ki aslanın biri çalınmış mı? Hayır, tamam, gördüm. Ben de ikisini gördüm. Bu aslanlar burada şunu temsil ediyor. Gidiyorsunuz, böyle bir dokunuyorsunuz. Dokunulacak yerleri var. İyice dokundu şu an. Evet, bilenler dokunuyor. Ve bu şu anlama geliyor. Eğer o aslana dokunursanız bir daha Münih'e gelmeden ölmüyormuşsunuz. Ama ikisine birden dokunmaları gerekiyor. Evet, biz de ikisine birden dokunduk ve gördüğünüz üzere Münih'e tekrar geldik ve şey demiştik, muhtemelen gelmeyiz. Yazın buradayız. Hadi inşallah. Sen dokunduysan ben de gelirim herhalde. Evet, göbek bağımız beraber keseceğiz. Tekrar geleceğiz. Bakalım tekrar gelecek mi? Bakalım tekrar işe yarayacak mı? Bazen burada kalabalık sıralar oluşabiliyor. Burada zaten beyazlamış bir aslan suratı göreceksiniz. Yani sarı, altın sarısı, beyazlamış yani çok doğru değil. Mikrop kapmak için de çok güzel bir yol. Buna da dokunalım. Hüseyin de dokunsun. Ben ona demiştim, sen de dokun, ayrı gelmeyelim diye. Sen de dokun. Şu an siz beni duyuyorsunuz ama beni duymuyor. Tamam, o da dokunacak. Ayrı gayrı kalmayalım. Aslanın burnuna da dokunduk. Şimdi sizi daha farklı, daha güzel yerlere götüreceğiz. Tietgen Kilisesi'nin karşısına geçtik. Aslanların burnuna dokunduk ve hemen Münih Rezidans'ın önüne geldik. Şu anda da Hofgarten'dayız. Hepsi böyle birbiriyle iç içe bir konumda. Münih Rezidans'ın en güzel yanı aslında, ben en çok odalarını beğenmiştim. Çünkü demiştim ki vay, burada bir prensesler, krallar yaşamış. Bu tarz yerleri çok seviyorum. İçerisinde kesinlikle gezmeye değer. Ortalama 10 euro civarında giriş biletleri. Burası kesinlikle bütçenizi ayırıp gezmenizi tavsiye ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Buradan sonra da gitmeniz gereken yani imkanınız varsa tabii ki de gidip görmenizi tavsiye edeceğimiz birkaç tane de daha saray olacak. Oralara da hatta şimdi bahsedelim. Oraların da görüntülerini sizle paylaşırız. Onlardan bir tanesi de Nymphenburg Sarayı. O birazcık uzak. Hani imkanınız varsa arabayla vesaire gitmenizi tavsiye ederim. Oranın da 3 tane bölümü var. Kraliyet ailesinin bu işte mücevherlerinin sergilendiği, işte tabaklarının, çanaklarının sergilendiği ama gerçekten çok güzel bir bölüm. Onun dışında yine bölüm bölüm gezebileceğiniz ve gezecekseniz de muhtemelen 3 bileti de birlikte almanızı tavsiye ettiğimiz bir saray ve bahçesi, avlusu vesaire çok büyük bir saray. Oraya da gitmenizi tavsiye ediyoruz. Buradan sonra nereye gideceğiz? Tam olarak ben de bilmiyorum. O yüzden devam edelim. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Şimdi de Assam Kilisesi'ne geldik. Burası benim favori kilisem. Öyle bir seçmem gereken bir şey varsa kesinlikle içeride sanatın en çok konuştuğu, bu zamana kadar gördüğüm en iyi kilise. Yani en iyi mimarisi olan bir bina da diyebilirim aslında. Dışarıdan baktığınızda şöyle ufacık, belki eskiden biraz daha farklıdır bilemiyorum. Aslında çok da abartılı olmayan bir girişi var. Aslında gayet güzel ama içeri girinceki abartıyı gördükten sonra bu hafif bile kalacak. İçerisi efsane, bayağı iyi. Yani belki incelemek için saatlerinizi ayırmanız gerekiyor. Çok fazla görüntü, renk vesaire var. O yüzden benim favorim. Ben seviyorum böyle şeyleri ve çok fazla emek var. Bu kiliseden çok az bahsedecek olursak burayı 2 tane kardeş inşa ediyorlar ve evlerinin camından bu kilisenin şapelini görecek şekilde inşa ediyorlar bu kiliseyi. Daha sonrasında da işte halka bırakılan bir kilise oluyor. Şu anda da en çok bence yani nasıl denir? İçeride
şok olmuş gözlerle izlenilen kiliselerden bir tanesi bu. Maalesef ki içeriye çok girilmiyor. Daha önce geldiğimizde de girememiştik. Bunun sebebini bilmiyorum. Belki pazar günü olmasıyla da ilgili olabilir. Ama ne kadar kullanıma açık olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bu üzücü. Biraz daha yakından o mimariyi görmek isterdim çünkü ben. Daha önce gördüğüm halde tekrar görmek için can attığım bir yerdi burası. Şimdi biz tekrar yola devam ediyoruz. Bir de sokaklarda yürürken size bahsetmek istediğim bir bilgi var. Pazar günü geliyorsanız hiçbir mağaza kesinlikle açık değil. İstisnası yok yani. Hatta bildiğimiz kadarıyla birçok market de kapalı. Pazar günü tatiliniz de muhtemelen denk gelir. O yüzden pazar gününe alışveriş koymayın diyeyim yani. Hiçbir şey alamıyorsunuz ve gerçekten güzel mağazalar var. Biz Hollanda'da birazcık böyle akşam olmadan saat 5'te falan mağazaların kapanmasına alıştık aslında. Yani alışmaya çalışıyoruz ya da normalleştirmeye çalışıyoruz. Ama şu anda her yerin tamamen kapalı olması bana gerçekten çok garip geliyor. Evet, şu anda English Garden'a geldik. Buraya kadar yürümedik bu defa. Hemen bir ulaşım kullandık ama buraya çok girmeyeceğim. Hemen herkes sırada bekliyor buraya geçmek için. Arkamda gördüğünüz sörfçüler var. Onlar burada yapay bir su akıntısıyla sörf yapıyorlar. Aşırı keyifli. İzlemesi de çok keyifli. Saatler harcayabilirsiniz fark etmeden. Kesinlikle görmeniz gereken bir yer bence. Zaten English Garden çok büyük. Gezmeye değer bir yer. O yüzden gözden kaçırmayın. Ace Beach gibi bir şey buranın tam noktasının ismi. İsmini yazacağım çünkü English Garden çok büyük. Hani her yerini gezerken görürüz demeyin. Özellikle vakit ayırın diyorum ve sıradaki arkadaşlara yerimi bırakıyorum. Gördünüz nasıl hemen yerimi kapattılar. Herkes çok keyif alıyor. Burasının dışında sağda ve solda da bekleyenler var. Çok güzel sıraya giriyorlar. Bir sağ sıradan bir sol sıradan atlıyorlar. Çok sistematikler yani. Çok keyifli. Sizin bile yapısınız geliyor. Gezimizin sonuna doğru gelirken size birkaç tavsiyede daha bulunup sonra videomuzu bitireceğiz. Öncelikle bu gezimizde gidemediğiniz ama yine size kesinlikle görmeniz gerektiğini düşündüğümüz Olympia Park var. Olympia Park'ın görüntülerini de koyacağım daha önce gezdiğimiz için. Orada işte çok güzel bir park, orası da böyle hafif tepesi var. Yürüyebileceğiniz güzel bir gölümsü bir yeri var. Ondan sonra bir tane çok yüksek bir şey vardı. İsmini hatırlıyor musun? Manzara var. Neyse öyle söyleyeceğim. Hafif tepeleri var. Çok güzel yürüyüş yapabileceğiniz gölümsü bir yeri var. Manzara izleyebileceğiniz bir tepesi var. Onun dışında hemen karşısında da bir BMW'nin mağazası var. Müzesi aslında ama satım da yapıyorlar yani. BMW müzesi olarak geçiyor. Bir de BMW Welt diye bir yer var. Bu ikisini de ziyaret edebilirsiniz. Birini ziyaret ettiğinde diğerini çok ziyaret etmek istemiyorsunuz genel olarak. Kötü olduğu için asla değil. Çok araba tutkun değilseniz yeterli oluyor. Motorlar vesaire de var içinde. Keyifli, güzel yani. Orayı da gezebilirsiniz. Bunun dışında gezme dışında yeme içmeyle ilgili bir iki tavsiye vereyim. Agustiner diye bir şey var burada. Hani yerel yemekleri yiyebileceğiniz restoranlar. Onun da en meşhur olanın ismini yine eklerim. Orayı tavsiye ederiz. Biz denedik. Gayet güzeldi. Ama çok kalabalık oluyor. Yer bulmakta belki biraz zorlanabilirsiniz. Burada geldiğinizde tabii ki de Berliner deniyorsunuz. Ama buradaki ismi Kaufen, K'li F'li bir şey. Onu da yazarım işte. Neyse Berliner deseniz de verirler muhtemelen. Vanilyalı olanı çok güzel. Hani genelde içine böyle bizim bildiğimiz şeyde söyleyeyim. Reçel ya da marmelat koyuyorlar aslında. Ama vanilyalı olanı aşırı iyi. Onu deneyin. Pretzel deneyin. Pretzel'in de resmini koyayım. Benden size her türlü hizmet şu anda verilsin. Sana soracağım, var mı bir şey canım? Tamam. Birkaç tane de böyle atıştırmalık bir şeyler var. Onu da zaten bu standların arasına gezerken işte gördüğünüz, denersiniz hangisi hoşunuza gidiyorsa. Öyle illa yemeniz gerekiyor diyemem açıkçası. Bir de videoyu kapatmadan önce şunu söylemem gerekiyor.
Münih'e kadar geldiyseniz, vaktiniz ve nakdiniz varsa da kesinlikle şatoların olduğu bir yer var. Oraya da gitmenizi tavsiye ediyoruz. Daha fazla da lafı uzatmıyorum. Çünkü sizle böyle bir süredir geziye gitmiyorduk. O yüzden özlüyor muyum, ne oluyor bilmiyorum. Çenem düşüyor hemen. Ve her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hiçbir şey kaçırmanızı istemiyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hüseyin bu videoya katılmadı. Meraklıları varsa biraz yorulmuş kendisi. Senin de enerjini düşürmeyeyim dedi. O yüzden ben anlattım, ben oynadım, ben çaldım gibi oldu. Kendisi kamera arkasında size selamlarını yolluyor. Sonraki videolarda görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bize destek olmak için yorum yapmayı, içinizden geldiği gibi her şeyi sorup cevabını bekleyebilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap veriyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize Zeynep diliyle çok cici bakın. Kamera arkası. Mikrofonla sınavı.